Şimdi Georg Büchner'in o meşhur yarım kalmış eseri Woyzeck'i düşünelim. Hani ilk bakışta ne dersin? Basit bir kıskançlık hikayesi, değil mi? Yoksul bir asker var, onu aldatan bir sevgilisi ama elindeki kaynakları okumaya başladığında anlıyorsun ki bu buzdağının sadece görünen kısmıymış. Bugün de işte tam olarak bunu yapacağız. O buzdağının altını, yani Woyzeck'in dünyasını şekillendiren o sınıf baskısının ve cinsiyet rollerinin karanlık sularını keşfedeceğiz. Peki amacımız ne? Bu kaynaklar ışığında o acımasız dünyada kadınların ve erkeklerin birbirini nasıl gördüğünü, daha doğrusu birbirlerini ne olarak kullanmak zorunda kaldıklarını anlamaya çalışacağız. Hadi bu konunun derinliklerine inelim. Bu hayatta kalma mücadelesi de dönemin o katı toplumsal yapısı içinde, yani ezenlerle ezilenler arasındaki o derin uçurumun tam kenarında veriliyor. Bir yanda üst sınıf var, askerler, doktorlar, din adamları, diğer yanda da alt sınıf, yani halk. Oyundaki her diyalog, her eylem, hatta her ihanet aslında bu adaletsiz zemin üzerine inşa edilmiş durumda. Yani karakterleri anlamak istiyorsak önce o baskıyı, o çaresizliği anlamamız şart. Evet, bu baskıcı ortam resmen bir düdüklü tencere gibi ve kaynaklar şunu vurguluyor ki bu çok ilginç. Alt sınıf bu durumu neredeyse kanıksamış, bir kader gibi kabullenmişler. Böyle bir atmosferde insanların motivasyonu ne olabilir ki? Hayaller, umutlar, bunlar lüks kalıyor sanırım. Geriye tek bir şey kalıyor, ayakta kalmak. Peki bu durum karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini nasıl zehirliyor? Tam olarak zehirliyor çünkü o dünyada ilişkiler duygular üzerine değil, tamamen ihtiyaçlar ve çıkarlar üzerine kuruluyor. Özellikle alt sınıf kadınlar için bu durum çok daha net. Elimizdeki analizler onların gözünde erkeklerin birer araç haline geldiğini gösteriyor. Yani bir erkek sadece bir sevgili ya da eş değil, her şeyden önce başını sokacak bir çatı, karnını doyuracak bir lokma demek. Daha da önemlisi, o sefaletten, o çamurdan kurtulmak için bir basamak, bir statü atlama fırsatı. Ve bu hedefe ulaşmak için de ellerindeki tek, belki de en güçlü sermayeyi kullanıyorlar, bedenlerini, cinselliklerini. Bu bir tercih değil, resmen bir zorunluluk. O zaman direkt oyunun kalbine, yani ona kadın karakter Maria'ya dalalım. Onun için erkekler tam olarak ne anlama geliyor? Wojciech'le olan ilişkisine baktığımızda bile bu araçsallaştırma hissediliyor sanki. Aralarında yazılı olmayan bir anlaşma var gibi. Wojciech korunma ve geçim sağlayacak, Marie de ona sadakat ve cinsellik sunacak. Ama Wojciech bu görevini tam olarak yerine getirememeye başlayınca o anlaşmanın şartları da zayıflıyor. Aynen öyle, anlaşma bozuluyor. Wojciech yoksul, toplumda bir hiç. Doktorun deneyleri için kobay olarak kullanılıyor, yüzbaşının aşağılamalarına maruz kalıyor. Yani aileyi koruma ve yükseltme potansiyeli çok zayıf. İşte tam bu noktada Marie'nin hayatına bando çavuşu giriyor. Ve bu analizlerdeki en çarpıcı nokta da bu. Bando çavuşu Marie için sadece yakışıklı, güçlü bir adam değil. O, üniformasıyla, kendinden emin duruşuyla, o parlak çizmeleriyle üst sınıfın somutlaşmış hali. Marie için o bataklıktan bir çıkış bileti. Bu bir anlık kaçamak değil, bilinçli bir yatırım aslında. Ve cinselliğini bu yatırımı yapmak için kullanıyor. İşte burası gerçekten de hikayeyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Çünkü Marie'yi basit bir aldatan kadın olarak yaftalamamızı engelliyor. Tek boyutlu bir karakter değil, elimizdeki metinler onun aynı zamanda dindar bir kadın olduğunu, İncil okuduğunu ve bu ilişkiden dolayı inanılmaz bir iç çatışma yaşadığını gösteriyor. Vicdan azabı çekiyor, günah işlediğinin farkında. Ama o terazinin bir kefesinde ahlaki ve dini değerleri varken, diğer kefesinde ne var? Çocuğu için daha iyi bir hayat, sefaletten kurtulma arzusu ve sonunda o sosyal güdü ağır basıyor. Bu çatışma onun trajedisine asıl derinleştiren şey zaten. Bir yandan ruhunun kirlendiğini biliyor, Tanrı'dan af diliyor ama diğer yandan da o parlak küpeleri kulağına takmaktan, o anlık güç ve güzellik hissinden vazgeçemiyor. Bu, sistemin bireyi ahlaki değerleriyle en temel hayatta kalma içgüdüsü arasında nasıl bir imkansız seçime zorladığının kanıtı. İyi bir insan olmak, o dünyada karın doyuran bir şey değil. Ve kendini nasıl gördüğüne dair o kadar çarpıcı bir alıntı var ki,
üst sınıf kadınlarla kendini kıyasladığı o an. Şöyle diyor, bizim gibilerinin yalnız bir köşeciği olur şu yeryüzünde, bir de kırık ayna parçası. Ama yine de boylarınca aynaları olan, ellerini yakışıklı beylere öptüren kibar hanımlarınkinden daha kırmızı dudaklarım. Yalnızca yoksul bir dişiyim ben. Vay be, kırık ayna parçası. Bu laf, Bu metafor her şeyi anlatıyor aslında. O kırık ayna parçası alt sınıfın kendine ancak parçalı, eksik ve çarpık bir şekilde bakabildiğini simgeliyor. Bütüncül bir kimlikleri, kendilerini görebilecekleri tam bir aynaları yok. Üst sınıf kadınların ise boylarınca aynaları var. Yani kendilerine tam bütün ve değerli olarak bakabilme lüksüne sahipler. Ve Marie bu eksikliği neyle kapatmaya çalışıyor? Daha kırmızı dudaklarım diyerek. Yani sistemin ona biçtiği tek değere sığınıyor. Cinsel bir obje olma değerine. Denkliğini ya da üstünlüğünü aklıyla, ruhuyla değil, tamamen fiziksel özellikleriyle kurmaya çalışıyor. Bu cinsel obje olmayı ne kadar derinden içselleştirdiğinin acı bir kanıtı. ve bu travmanın kökleri belki de çok daha derinde. Analizler, Marie'nin babasıyla ilgili söylediği bir söze dikkat çekiyor. Hani Wojciech'e diyor ya, daha 10 yaşımdaydım, şöyle bir baktım mı babam bile dokunmaya korkardı bana. Bu o kadar tüyler ürpertici bir cümle ki, bir ima, bir ipucu ama her şeyi değiştiriyor. Kesinlikle bir ima olmaktan öte, onun erkeklerle olan ilişkisinin anahtarını veriyor bize. Bu çocukluğunda yaşadığı bir cinsel taciz veya ensest travmasını işaret ediyor olabilir. Eğer öyleyse bu onun için erkek figürünün en başından beri güven ve sevgiyle değil, tehlike, korku ve kullanım aracı olarak kodlandığı anlamına gelir. Bu da onun ilişkilerini neden sürekli bir çıkar ve korunma döngüsü üzerine kurduğunu, kendi bedenini hem bir savunma kalkanı hem de bir pazarlık aracına dönüştürdüğünü çok daha net açıklıyor. Bir destek görmesini beklersin, değil mi? Ama oyundaki diğer kadın karakter, Margaret, tam tersini yapıyor. O da Marie ile aynı durumda sayılır ama Marie'ye en acımasız darbeyi vuranlardan biri oluyor. Bu nasıl bir dinamik? İşte bu, durumun ne kadar karmaşık ve trajik olduğunu gösteren bir başka katman. Margaret de hayatta kalmak için bir Yahudiyle muhtemelen cinselliğe dayalı bir ilişki yaşıyor. Yani temelde Marie'nin bando çavuşuyla yaptığının bir benzerini yapıyor. Ama kendi yaptığını bir şekilde meşrulaştırırken Marie'nin ilişkisini ahlaksızlık olarak görüp onu toplum içinde aşağılıyor, dışlıyor. Ama neden? İkisi de aynı teknedeyken bu çifte standart, bu öfke niye? Bu, bize baskının sadece yukarıdan aşağıya, yani üst sınıftan alt sınıfa doğru işlemediğini gösteriyor. Bazen en acımasız baskı, aynı seviyedekiler arasında, yatay olarak işler. Analizlere göre, Margaret'in Marie'yi yargılamasının temel sebebi, Marie'nin çocuğunun kilise tarafından kutsalmamış olması. Yani gayrimeşru bir çocuk, toplum düzenine aykırı bir günah ürünü. Margaret, kurulu düzenin kurallarına en azından görünürde daha sadık kalarak kendini aklamaya ve Marie'yi ezerek hiyerarşideki kendi kırılgan yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor aslında. Başkasının günahını işaret ederek kendi konumunu güvenceye alıyor. Aralarındaki diyalogda Marie'ye söylediği şu sözler bunu özetliyor. Şuna da bakın, kız oğlan kız, 6 aylık gebe. Ben onurlu bir insanım ama sen? Herkes biliyor bunu, 7 çift deri pantolonu deler geçer senin bakışların. Bu, ezilenin kendinden daha zayıf birini ezerek rahatlama psikolojisi. İnanılmaz bir dinamik. Madalyonun diğer yüzüne bakalım şimdi. Kadınların erkekleri bir araç olarak görmek zorunda kaldığı bu dünyada. Peki erkekler kadını nasıl görüyor? Onlar için kadın ne ifade ediyor? Bu kaynaklardaki analizler çok net. Neredeyse istisnasız bir şekilde fiziksel bir nesne olarak görüyorlar. Özellikle o eril gücü, yani asker sınıfını temsil eden bando çavuşu ve assubay için kadının bir ruhu, bir hikayesi, bir derdi yok. Sadece cinsel arzuları tatmin edecek bir bedeni var. O kadar. Evet, Marie hakkındaki konuşmaları gerçekten mide bulandırıcı. Bando çavuşu, dur bak gördün mü ne dişi be diyor. Assubay daha da ileri giderek vay anasını tam küçük süvari subayları çıkartmak için diye cevap veriyor. Yani onu bir üreme makinesine indirgiyor ama bando çavuşunun son sözü hepsinden beter. Bir kuyudan bir bacadan içeri bakarmış gibi.
Bu inanılmaz derecede insanlıktan çıkaran bir benzetme. Bir insanı değil, bir boşluğu, bir deliği tarif ediyor resmen. Tam olarak öyle. Bu sadece bir cinsel objeleştirmeden çok daha fazlası. Bu, onu bir coğrafi şekle, cansız bir nesneye indirgemek. Onlar için Marie'nin kim olduğu, ne hissettiği, bir çocuğunun olup olmadığı, bunların zerresi kadar önemi yok. O sadece fethedilecek bir kale, kullanılacak bir bedenden ibaret. Bu bakış açısı, bando çavuşunun aradaki sınıf farkına rağmen Marie ile ilişkiye girmesini de açıklıyor. Çünkü onun için bu, düzeni bozan, ahlaki bir sınır ihlali değil, sadece biyolojik bir ihtiyacı giderme eylemi. Tuvalete gitmek gibi bir şey. Peki ya Wojciech? En başından beri o farklı değil miydi? Diğerleri gibi değilmiş gibi duruyordu. Kaynaklarda başlangıçta Wojciech'in Marie'yi bir anne olarak, çocuğunun annesi, yuvasının direği olarak gördüğünü söylüyor. Evet, ilişkinin başında Wojciech'in bakışı diğerlerinden ayrılıyor gibi görünüyor. O Marie'ye sadık, kazandığı 3 kuruşu olduğu gibi ona ve çocuğuna getiriyor. Bu noktada onu diğer erkeklerden farklı, daha ahlaklı bir yere koyabiliriz. Ama burada çok önemli bir değişken var ki analizler bunun altına özellikle çiziyor. Doktorun Wojciech üzerinde yaptığı deneyler. Wojciech 3 ay boyunca sadece bezelye yemek zorunda bırakılıyor. Bu sadece psikolojisini değil, fiziksel sağlığını ve cinsel dürtülerini de yerle bir eden bir süreç. Dolayısıyla sormamız gereken soru şu: Wojciech'in bu ilk baştaki sadık ve ahlaklı duruşu ne kadar kendi ahlaki iradesinin bir sonucu, ne kadar da bedeni sistematik olarak çökertildiği için ortaya çıkan fiziksel bir durumun sonucu? Vay canına, bu her şeyi değiştirir. Yani belki de ahlaklı olmaya bir nevi zorlanıyordu. Ama aldatıldığını öğrendikten sonra o farklı adamdan eser kalmıyor. Yerine bambaşka, çok daha karanlık biri geliyor. Evet, ihanet Wojciech için o düdüklü tencerenin patlama anı. O andan itibaren onun da dünyaya ve Marie'ye bakışı yavaş yavaş eleştirdiği o diğer erkeklerinkine, bando çavuşununkine benzemeye başlıyor. Artık Marie'yi düşünürken onun anneliği, fedakarlığı aklına gelmiyor, sadece bedenine, fiziksel özelliklerine odaklanıyor. Onu öldürmeye götürdüğü o son andaki sözleri bu dönüşümün en net kanıtı. Evet, o sözler şöyle diyor, ne sıcak dudakların var. Oo, ama yine de dünyaları verirdim o dudakları bir daha öpmek için. İlk duyuşta ihanetin acısını çeken bir aşığın sözleri gibi gelebilir. Ama aslında bu, Marie'nin artık onun içinde bir bedene, bir cinsel objeye, o sıcak dudaklara indirgendiğini gösteriyor. Ruhu gitmiş, geriye sadece bedeni kalmış. Kesinlikle. Ve bunun en acımasız, en şok edici kanıtı, Marie'yi vahşice öldürdükten hemen sonra yaşanıyor. Wojciech, elleri kanlı bir şekilde bir meyhaneye gidiyor ve orada Kate adında başka bir kadına yanaşmaya, dans etmeye çalışıyor. Bu davranış, onun zihninde artık kadının, hatta sevdiği kadın Marie'nin bile, yerinin ne kadar kolayca doldurulabilir bir şey olduğunu gösteriyor. Aldatılma travması ve sistemin onu getirdiği nokta, onu da bando çavuşu ve astsubaydan farksız, kadını bir nesne olarak gören bir erkeğe dönüştürüyor. Sistem, kurbanına alıp kendi cellatlarından birine çevirmiş oluyor. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Kaynakların vardığı sonuç, sanırım bunun trajik bir karşılıklı kullanım döngüsü olduğu. Aynen öyle. Eğer bu karmaşık ağı en basit haline indirgeyecek olursak, ortada acımasız bir çıkar ilişkisi var. Marie için bando çavuşu, üst sınıfa açılan bir kapı. Bando çavuşu içinse Marie, cinsel arzularını tatmin edecek bir araç. Wojciech için Marie, başlangıçta bir yuva, sonrasında ise ihanet eden bir beden. Herkes bir diğerini kendi hedeflerine ulaşmak, kendi boşluğunu doldurmak için kullanıyor. Büchner, bu karakterler üzerinden bize sadece trajik bir kadın-erkek ilişkisi anlatmıyor. Sınıflı toplum yapısının, yoksulluğun ve bitmek bilmeyen baskının insan ruhunda yarattığı çürümeyi, ahlaki erozyonu ve insanı nasıl insanlıktan çıkardığını yüzümüze vuruyor. Bu kaynakları inceledikten sonra akılda kalan çok güçlü bir resim var gerçekten de. Çaresizliğin, insanları birbirleri için birer araca, birer basamağa ya da birer engele dönüştürdüğü bir dünya bu. Kimsenin kimseye gerçekten görmediği, sadece ne işe yarayacağına baktığı korkunç bir yer. Ve bu da bizi şu temel soruya getiriyor aslında. Bu oyundaki karakterler, tamamen içinde bulundukları o acımasız sistemin çaresiz kurbanları mı?
Yoksa hayatta kalmak adına kendi çıkarları için bilinçli ahlaki tercihler yapan bireyler mi? Mari bir kurban mı yoksa bir fail mi? Peki ya ihanete uğrayıp katile dönüşen Wojciech? Belki de asıl soru bu ikisinden biri değildir. Belki de bu ayrım böyle bir dünyada anlamını tamamen yitiriyordur. Üzerine düşünmeye değer. O çarkın içinde siz olsaydınız, hayatta kalmak için hangi sınırları zorlardınız ve kendinizden neyden vazgeçerdiniz?